Merhaba, hoş geldiniz. Ben olsaydım hangi telefonu alırdım videosuyla karşınızdayım. Ben daha önce böyle bir video çekmemiştim. Hani bütün piyasaya baktığımız videolar olmuştu. Ancak bu videoda direkt ben olsaydım hangisini alırdım sorusuna cevap vereceğim. Şimdi baştan şunu söylemek lazım. Her ben olsam videosu ciddi manada kişisel yorum içerir. Siz buna marka olarak baktığınızda hani daha iyi cihazla kıyaslayabilirsiniz. Mesela iPhone videosunda iPhone 14 mu iPhone 13 Pro mu? Ya burada 13 Pro cevabını vermek kolay. Ama işin içinde markaları karşılaştırmak olduğunda kimisi Xiaomi markasının hızlı şarjını sever. Kimisi Samsung'un yazılımını sever. Kimi Apple'ı toptan sever. Burada kişisel yorum çok daha baskın oluyor. Marka içerisinde modelleri kıyasladığımızda bu kadar fazla kişisel yorum olmuyor. O yüzden videonun başında ben neye göre telefon seçiyorum onu anlatmak lazım. Şimdi bir defa malzeme kalitesi benim için önemli değil. Cihazın pili benim için önemli ama birinci öncelik değil. Cihazın işlemcisi benim için son derece önemli. Güncelleme benim için önemli değil. Yazılım kalitesi benim için ciddi manada önemli. Kamera kalitesi benim için son derece önemli. İkinci el benim için hiç önemli değil. Servis tabii ki her zaman için ve herkes için önemli bir detay ama ben iki telefon arasında kaldığımda bunlar aynı fiyattaysa bunun servisi iyidir diye kalkıp da onu seçmiyorum. Bunu seçen insanlar var. Apple'ın seçilme sebeplerinden birisi servis. Son olarak bunların hepsinden çok daha önemli bir konu var. Benim için en önemli konu fiyat. Şimdi arkadaşlar ben bir telefon neden alıyorum? Benim bir telefonu alma sebebim her zaman için kamera. Fiyattan sonra bütün bu özellikler içerisinde en önemli konu kamera. Çünkü ben kamerayı çok kullanıyorum. Kamera içerisinde de video performansı. Bunu sağladıktan sonra öbür özelliklere bakıyorum. Tabii ki ben bu videoda ben bunu almasaydım ikinci seçeneğim şu olurdu. Veya şu özellikler eğer benim için önemsizse şu cihaza bakardım. Veya evet ben bu cihazı alırım ama şu cihaz şu konularda gerçekten benim alacağım cihaza çok ciddi manada rakip. Hatta o cihazı ciddi manada geçiyor gibi yorumlar yapacağım. Ama en nihayetinde her fiyat bandında birinci olarak şunu alırdım ben diyeceğim. Bunu da söylemek istiyorum. Hatta belki bazı fiyat aralıklarında ben bu cihazı almazdım diyeceğim de olacak. Bunlar aklınızda bulunsun. Ben neye dikkat ediyorum onu açıklamak gerekiyordu. Bunun dışında videoya başlarken beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz diyelim ve başlayalım. Şimdi ilk olarak ben telefon listelerini yeniledim. Onlara kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. 5000 TL altı. Daha doğrusu 4000 TL altı. Benim 4000 TL altında alacağım cihaz Realme C21'ye. Neden derseniz belli bir standartları karşılayıp belli bir marka değeri olup alınabilecek en ucuz cihaz Realme C21'ye. Mesela siz Realme C21'ye'yi 3500 TL civarlarında bulabiliyorsunuz. Bunun biraz üstünde Infinix Hot T var. Bazı noktalarda ileride. Mesela 90 Hz ekran var. Ama siz bu ürünü 3770, 3800 TL alırken Realme C21'ye'yi 4000 TL altı gibi inanılmaz fiyat duyarlı bir bölgede alıyorsanız orada o 270 TL sizin için önemlidir. Ben de burada Realme C21'ye'yi alırdım. Ayrıca bir marka olarak Realme'ye daha çok güveniyorum. Hani bu da açık net. Bu arada ben olsaydım şunu yapardım bunu yapardım diyorum ama şöyle de bir gerçek var. Ben olsaydım en ucuz A34 alırdım. En ucuz bugün Türkiye'de A34 alırdım. Aşağısındaki fiyatlarda eski amiral gemilerine bakabilirim. Yenilenmiş telefonlara bakabilirim. Çünkü siz yenilenmiş telefonlarda 12 taksitle alabiliyorsunuz bu ürünleri. İkinci el tarafında eski amiral gemileri olabiliyor. Mesela eski OnePlus'lar olabiliyor. Eski Xiaomi Mi serisi cihazlar olabiliyor. iPhone'lar olabiliyor. Eski Samsung amiralleri olabiliyor. Yani 7000 TL'ye Redmi Note N konuşacağız. Yani 7000 TL'ye Türkiye garantili bir S10 Plus bulunursa mesela bir düşünülebilir. Tabii ki o fiyat bandında bulabilir misiniz bilmiyorum ama bunun yanı sıra yurt dışı telefonlar var. Yurt dışı tarafına da bakılabilir. Yani düşük bütçede farklı arayışlara girmek bence mantıklı. Ama belli bir fiyat bandından sonra farklı arayışlara girmek çok mantıklı olmuyor. O belli fiyat aralığı ne derseniz dediğim gibi Samsung Galaxy A34. Onun üzerinde iyi cihazlar buluyoruz. İyiden kastım şu. Altında da iyi cihazlar var da sıfır Türkiye garantili olarak o fiyat verilmeye değer denilebilecek cihazları buluyoruz diyeyim. Hatta zaten 12.000-13.000 TL bandında çok kaliteli cihazlar var. Bunu da söylemek lazım. Şimdi 4000 TL altı dedik. 4000 ile 5000 TL arasında benim alacağım cihaz Realme C25Y. Bunun yanı sıra GM22 Plus. Bunların fiyatları zaman zaman değişiyor. Ben muhtemelen GM22 Plus alırdım diye düşünüyorum. Bir alternatif daha ver derseniz Redmi 10C'nin 128 GB olabilir. Bu üç cihaza bakabilirsiniz. Hangisinin fiyatı size uyuyorsa değerlendirebilirsiniz. Bu fiyat bandında konuştuğum diğer cihazlara da bakılabilir. Ya benim biraz daha yakın hissettiğim cihazlar bunlar diyeyim. 5000 TL altı en iyi telefonlar videoma bakarsanız özellikle 5000 TL altı telefonlarda benim 5000 TL altı en iyi telefonlar videoma bakmanızı tavsiye ederim. Orada uzun uzun bütün cihazlar hakkında konuşuyoruz. Zaten bu fiyat bandında da hani GM22 Plus almışsınız, başka bir cihaz almışsınız. Böyle arada muazzam farklar yok. Ama 10.000 TL'nin üzerine çıktığınızda yani orada bir Poco X5 Pro da var, Realme GT2 de var, X4 GT de var, Poco F5 de var. Ve bu cihazlar arasında ciddi manada fark var. 5000 TL altında, 7000 TL altında, 5000 TL altında diyeyim öyle çok muazzam ve ciddi farklar var mı? Tartışılır. Şimdi benim bir sonraki belirlediğim aralık
5000 ile 7500 TL arası. Benim burada alacağım cihazlar Tecno-Common 18P, General Mobile GM22 Pro ve Xiaomi'nin Redmi Note 10S. Bu arada yine bir not düşeyim. Ben Türkiye garantili fiyatlarına bakıyorum. Bunu da söylemek lazım. Ayrıca eğer hani 7500 TL'nin altına bulabilirseniz Poco M5S de olur. Poco M5S Redmi Note 10S'in Poco versiyonu, daha güncel versiyonu. Daha fazla güncelleme olacak muhtemelen. Bunu söylemek lazım. Şu soruya net cevap vermek lazım. Birinci olarak bu fiyat bandında 5000 ile 7500 TL arasında ben olsaydım hangisini alırdım? Türkiye garantilisini 7000 TL civarlarında bulabiliyorsanız benim ilk alacağım cihaz Redmi Note 10S olurdu. Ayrıca böyle 6000 TL'ye ne kadar yakın bulursanız o kadar iyi GM22 Pro olabilir. Bir diğer tarafta bu ikisinin arasında Tecno-Common 18P iyi bir cihaz ve hatta bunlara göre bir artısı var. Tecno-Common 18P'yi uygun fiyatlarla böyle 7000-7100 TL'ye bilindik satıcılardan daha kolay buluyorsunuz. Mesela hepsi burada üzerinde Tecno-Common 18P'yi 7150 TL'ye Carrefour'sa satıyor. Yani Carrefour'sa güvenilir bir satıcı, büyük bir satıcı. Bazen insanlar telefonları internetten alırken hepsi burada üzerinde satılsa bile ya alelade görece sıradan bir satıcı satıyor ve bu satıcıya güvenemeyebiliyorlar. Eğer böyle bir telaşınız varsa Tecno-Common 18P bu konuda diğerlerinden biraz önde. Bu yüzden Tecno-Common 18P'de hani internetten alışveriş konusunda şüpheleriniz varsa bakılabilecek bir ürün. Bu konuda bir avantajı var. Diğer tarafta GM22 Pro ile Redmi Note 10S satıcılar bakımından biraz zayıflar. Onu söylemek lazım. En azından kısa bir bakış attığım kadarıyla söylüyorum ben size. Mesela GM22 Pro için konuşayım. Amazon.com.tr'de 7000 TL satılıyor. Bizzat Amazon.com.tr'nin kendisi satıyor ama 7000 TL. Böyle bir durum var. Şimdi 7500 TL ile 10.000 TL arası benim bu fiyat bandında alacağım 2, zorlarsanız 3 tane cihaz var. Bir defa ilk alacağım cihaz kesinlikle Samsung Galaxy A34. Ben bunu neden alacağımı birçok videoda uzun uzun açıkladım ama tekrar açıklayayım. 1. Samsung. 2. Samsung yazılımı. 3. Gayet kaliteli ve parlak bir ekranı var. 4. MediaTek Dimensity 1080. Bu fiyat bandındaki istisna cihazları bir kenara bırakırsak en güçlü cihaz. 4 tane Android sürüm güncellemesi, 5 yıl güvenlik güncelleştirmesi alacak. Bu cihaz Android 13 ile geliyor ve Android 17 alacak. Son olarak da bu fiyat bandı için iyi bir kamerası olduğunu düşünüyorum. Benim A34'ten sonra bakacağım 2 tane cihaz var. Birisi Redmi Note 10 Pro'nun 8256'sı. Ben bu cihazdan çok uzun süredir bahsediyorum. 8500 TL'ye 8256 olarak eğer A34 alamıyorsanız bakılabilecek bir ürün ama ne yapın ne edin. Artık bir yerden borç mu buluyorsunuz? Nasıl yapıyorsanız yapın. Redmi Note 10 Pro yerine A34 alın. Bunu ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet, aradaki 1000 TL'lik farkı vermeye kesinlikle değer. Bunu söylemek lazım. A34 böyle 9700-9500 TL civarlarında geziniyor. A34 ve Redmi Note 10 Pro'nun yanında çok özel bir cihaz var. Huawei'nin Nova 9'u. Nova 9 eğer şu Google problemini bir kenara bırakırsanız hakikaten kaliteli bir cihaz. Tasarımıyla, ekranıyla, hızlı şarjıyla 66 Watt hızlı şarj var. Kamerasında IMX 766 var. Snapdragon 778G işlemcisi var. Ve 10.000 TL altına böyle 9800 tam 10.000 TL sınırında satılan bir ürün. Hakikaten kaliteli bir ürün. Zaten sonuçta Huawei de kaliteli bir marka. Bu cihazın sorunu şu. Google yok. Sen Google'sızlıkla uğraşır mısın? Hayır, ben Google'sızlıkla uğraşmam. Bunu söyleyeyim, ben Google'sızlıkla uğraşmam. Ama her videoda, her bu fiyat bandında adı geçtiğinde değerlendirilmesi ve konuşulması gereken bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi en vukuatlı fiyat bandına geldik. 10.000 ile 15.000 TL arası. Bir defa bu fiyat bandında değerlendireceğimiz cihazlar hangileri? Poco X5 Pro ile Realme GT2, S20F'nin Snapdragon'lusu, Xiaomi 12 Lite ve Xiaomi 13 Lite, Honor 70, S21 FE, Poco X4 GT ve son olarak Poco F5. Benim bu fiyat bandında seçeceğim 2 tane cihaz var. Ve hatta direkt ben olsaydım hangisini alırdım sorusunun cevabını vereyim. Ben olsaydım S21 FE'nin eğer bulabiliyorsam 256 GB'ını alırdım. Ayrıca ben çok güncellemeyi takmayan biri olarak söylüyorum. S21 FE'nin 256 GB'ını eğer 12.000 TL civarında geziniyorsa alırdım. Bunu da söylemek lazım. Ben bu cihazları neden alıyorum? Başta da söylediğim gibi. Bunlar iyi bir işlemci sunuyor. Bunlar bu fiyat bandının en iyi kameralarını sunuyor. S21 FE bu fiyat bandının en iddialı ekranlarından birini sunuyor. Yine S21 FE çok fazla güncelleme alacak. Pil konusunda bu iki cihaz özellikle hızlı şarj konusunda öyle çok ahım şahım cihazlar değil. Yazılım konusunda ben Samsung'un yazılımını tercih ediyorum. Bu yüzden ben bu iki cihaza bakardım. Bunları bir kenara atalım. Mutlaka bahsedilmesi gereken 2 tane cihaz var. Honor 70, 12 Lite, 13 Lite vesaire bunlar değil. Realme GT2 ve Poco F5. Realme GT2'nin 128 GB'ı 11.500 TL civarlarında geziniyor. Ben Samsung almayacağım diyorsanız, 128 GB bana yeter diyorsanız, bana göre, açık konuşayım bana göre, bir defa Poco X5 Pro'dan daha iyi. Etrafındaki cihazlardan da daha iyi. Honor 70'ten de daha iyi. Sonuçta siz Snapdragon 888 ile ana kamera sensörü IMX 766 olan ve ana kamerasında OIS olan bir cihaz alıyorsunuz. Bu cihaz Android 15 alacak ve bu vakitlerden itibaren 3 yıl güvenlik güncelleştirmesi alacak. Tek sıkıntısı 128 GB depolama. Bu yeter diyorsanız şu anki bulunduğu fiyatı 128 GB 11.500 TL, 10.000-15.000 TL aralığı için en rekabetçi fiyatlardan birisi. Ancak ben daha rekabetçi birinin olduğunu düşünüyorum.
Poco F5. Şimdi bir defa Poco F5 aslında piyasada yok. Şöyle yok. Aslında var ama normalde bunun 14.700 TL olması gerekiyordu. Arada sırada stok bulursanız 14.700 TL'ye de bulabiliyorsunuz. 15.200 TL'ye bulabiliyorsunuz. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Şu an piyasada adam gibi Poco F5 yok. Üçüncü parti satıcılar da var. Ama üçüncü parti satıcılar fiyatlarını 16.000 TL'ye yükseltmiş. Ben bunun geleceğini ve 15.200 TL'lik fiyatla geleceğini düşünüyorum. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Ancak mesela ben Poco F5'in güncel fiyatına bakıyorum. 16.700 lira olmuş. Ya böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey yok. Tamam alınır. Süper harika bir cihaz. Ama normalde 15.000 TL civarında olması gereken bir cihaz siz 16.700 TL'ye almayın. Uzun lafın kısası eğer 15.000 TL civarında gezinmeye devam ederse Poco F5 birinci önceliği kamera olmayanlar için en iyi seçenek. Bakın altını çiziyorum. En iyi seçenek. Ekranı, bataryası, kamerası ve en önemli nokta Snapdragon 7 Plus Gen 2'siyle 15.000 TL bandında gezindiği sürece çok net, hadi olsun en iyi seçeneklerden birisi. Zaten aldım çok memnunum diyen insanlar gördüm ben benim kanalımda da, onu da söylemek lazım. Son olarak toplamak gerekirse 10.000 ile 15.000 TL arasında eğer bulabiliyorsam S21F'nin 256 GB'ını ben bir düşünürüm. Ama şunu da söylemek lazım. Kalkıp da ben S21F'nin şu an 256 GB'ı 16.400 TL civarlarında, ben ona 16.400 TL vermem. S21F'nin 256 GB'ını 12.000-13.000 TL bulabiliyorsam onu alırım, onu söylemek lazım. Güncelleme sizin için önemliyse de alternatif olarak Realme GT2'ye bakabilirsiniz 128 GB'ına. Şimdi bir sonraki aralığımız 15.000 ile 20.000 TL arası. Bu fiyat bandında aslında iki tane cihaz var. S22 ve Poco F2 Pro. Diğer cihazların ben öyle çok konuşulmaya değer olduğunu düşünmüyorum. Bunlardan birisi de iPhone 11. Ben bu fiyat bandında iPhone 11'i kesinlikle almam. Yalnız burada şöyle bir sorun var. Poco F5 Pro da artık 18.700, 19.500 TL civarlarında değil. Ben bakıyorum satıcılara hep böyle 20.700, 21.000 TL'lik fiyatlardan koymuşlar. Bu cihazlar, bu fiyatlar alınmaz. Onu söylemek lazım. Tekrar stok gelir ve bence bu cihazların fiyatları 19.500 TL civarlarında oturur. Eğer alma niyetiniz varsa böyle 21.000 TL falan almayın. Şimdi bu fiyat bandında öyle çok fazla cihaz yok. Sen olsaydın ne alırdın? Ben muazzam pil sorunlarına rağmen bu fiyat bandında S22 alırdım. Ve aslında ben şu anki fiyatlarla ve şu anki cihazlarla 15.000 ile 20.000 TL arasında herhangi bir telefon almazdım. Çünkü biz burada ne diyoruz? Ben olsaydım diyoruz. Bir defa bana 256 GB depolama lazım. Bir defa bana büyük ekran lazım. Büyük ekran önemli detaylardan birisi. Ve S22 bu konuları karşılamıyor. Üstelik şöyle bir detay var. 17.000, 18.000 TL'lik fiyat çok. Bakın alsanız memnun kalır mısınız? Pil dışında kalırsınız. Ama 17.000, 18.000 TL'lik fiyat çok. Ben buraya geldiğimiz vakit ya S23'e çıkma taraftarıyım veya hani Poco F5 Pro'yu buluyorsanız Poco F5 Pro veya ben bu fiyatlarında bir telefon almam. Tertemiz 12.000 TL'ye S20 alır geçerim güncellemesine rağmen. Veya arkadaşlar Realme GT2 alırsınız 11.500 TL'ye. 10.000 ile 15.000 TL arasında alınabilecek cihaz çok, güzel cihazlar çok. O yüzden hani S22 güzel, hoş. Pil sizin için sorun değilse çoğunluğa önerilebilir. Ama sonuçta az önce belirttiğim depolama olsun, küçük ekran olsun, görece ısınma olsun, bu tip sorunları var. Bunu söylemek lazım. Şimdi 20.000 ile 30.000 TL arası hangi telefonu alırdım ben? Şimdi arkadaşlar bu fiyat bandında biz hangi cihazları konuşacağız? Bir defa S23 konuşuruz. S23 Plus'ı konuşuruz. Xiaomi 13'ü konuşuruz. S22 Ultra'nın 256 GB'ını konuşuruz. Onun dışındaki cihazların ben çok konuşulmaya değer olduğunu düşünmüyorum. Buna Mate 50 Pro da dahil. Yine konuşuruz hani şöyle böyle deriz ama buna iPhone 13 de dahil. Bir defa ben şunu açık açık söyleyeyim. Ben iPhone 13 almam. Ben iPhone 13'ün bu fiyatlarında kaliteli bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Cihaz kaliteli. Kalkıp da kimse iPhone 13 kalitesiz demez. Ben iPhone 13'ün bulunduğu fiyatla alınabilir bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Bunu geçtik. Mate 50 Pro'ya geldiğimizde Mate 50 Pro çok kaliteli bir cihaz ama Google'sızlık benim için büyük bir problem. Bu yüzden ben Mate 50 Pro'yu da elerdim. Zaten cihazda 6 Plus Gen 1 var. Önemli bir detay bence bu fiyat bandında. Elimizde 4 tane cihaz kalıyor. S22 Ultra'nın 256 GB'ı, S23'ün 256 GB'ı, 128 GB ben kesinlikle almazdım S23'te. S23 Plus'ın 256 GB'ı ve son olarak Xiaomi 13. Şimdi arkadaşlar ben burada fiyatlara göre hareket ederdim. S23 ile S23 Plus'ın arasındaki fiyat makası ne kadar daralırsa ben o kadar S23 Plus'a yaklaşırım. Ama ikisinin arasında böyle 5.000 TL 6.000 TL fark var. Büyük ekranı çok sevmeme rağmen herhalde 6.000 TL'yi vermezdim. Ve hatta şunu da söylemek lazım. Madem ben olsaydık diyoruz. Ben öyle 12.000 13.000 TL'nin üzerine çok fazla çıkmam. Öyle 20.000 TL'ye 30.000 TL telefon arıyorsam direkt S23 Ultra'ya bakarım. Çünkü hangi telefonu alırsam alayım küçük ekran problem. Bir diğer taraftan S23 Plus alıyorsunuz. 30.000 TL para veriyorsunuz. Yani 30.000 TL çok büyük bir para ve hala bir firmanın en tepe cihazını alamıyorsunuz. 30.000 TL verdikten sonra 6.000 TL daha para verirsiniz. S23 Ultra alırsınız. 4.000 TL daha para verirsiniz. S23 Ultra'nın 512 GB'ını alırsınız. Bu yüzden kendi adıma konuşuyorum. Kişisel olarak konuşuyorum. Buraya kadar çıktık. Zaten çok para verdik ve yine hiçbir şey alamadık. Yukarıya çıkamıyorsak ben para harcamazdım. Daha ucuz bir cihaz önerirdim. Ancak şunu söyleyeyim. Oldu da çıkamıyorum. 30.000 TL para harcanacak. Daha da yukarıya çıkmak istemiyorum. Evet ben S23 Plus alırdım. Evet ben S23'ü de alırdım. Bunların dışında Xiaomi 13 ve S22 Ultra'ya gelirsek. Şimdi S22 Ultra 8 Gen bir problem bir cihaz. Bizim Discord'da S22 Ultra kullanan bir arkadaş var.
cihazdan çok da memnun olduğunu ifade ediyor. Ancak S22 Ultra'yı 256 GB olarak 128 GB kesinlikle alınmaz. Böyle 32.000 TL civarlarına alıyorsunuz. Öyle çok ucuza almıyorsunuz. 30.000 32.000 TL. Burada siz 4.000 TL verdiğiniz vakit daha iyi kamera alıyorsunuz. Çok daha iyi bir işlemci alıyorsunuz. Daha yeni bir cihaz alıyorsunuz. S23 Ultra alıyorsunuz. Kalkıp da ben 8 Gen böyle bir cihaza 30.000 32.000 TL artık vermem. Hatta baktım S22 Ultra'nın 512 GB'ı 33.000 TL'ye satılıyor. Yani şunu bir defa kabul etmek lazım. 33.000 TL çok para. Yani hakikaten çok, gerçekten çok para. Ya ben zaten 33.000 TL'ye vermişim ve telefonu 5 yıl 6 yıl kullanma amacıyla alıyorum. Telefonu çok yoğun kullanıyorum. Yeri geliyor 1,5 saat 2 saat video çekiyorum. Zaten 33.000 TL'yi vermişim. Ha 33 vermişsin, ha 40 vermişsin. Ben o parayı yatan veririm. Çünkü ben telefonu yoğun bir şekilde kullanıyorum. Ya da hiç almam. Veya S23 Plus alırım. Sonuçta orada 8 Gen 2 var. Kamera denilebilir. Ekran denilebilir. Tamam S22 Ultra çok premium bir cihaz da. S22 Ultra'nın premiumluğu S23 Plus'taki 8 Gen 2'yi geçebilecek bir premiumluk değil benim gözümde. Siz dersiniz ki benim için bunlar problem değil. Hatta benim baktığım kadarıyla S22 Ultra'nın pil sorununu da bir nebze çözmüşler. Oturursunuz, kullanıcılara sorarsınız, bakarsınız. Sen alır mısın? Ya ben 33.000 TL almam. 128 GB'ını zaten almam. En aşağı 30.000 TL veriyoruz. Burada ben bütçeyi tam yükseltirim veya hiç para harcamazdım. Xiaomi 13'e gelirsek. Arkadaşlar ben 30.000 TL'ye MIUI almam. Ancağını söylüyorum. 28-29.000 TL'ye bu fiyat bandında size en iyi oyun oynatacak cihaz. Çünkü bu cihazın soğutma bloğu diğerlerinden biraz daha büyük. S23 ve Plus'tan. S22 Ultra'yı zaten konuşmuyoruz. Orada çünkü 8 Gen 1 var zaten. Ayrıca bu cihazda 67 Watt hızlı şarj var. Ayrıca benim birçok testten gördüğüm kadarıyla Xiaomi cihazları biraz daha zorlamaya meyilli bir firma. Bunu da söylemek lazım. Xiaomi 13 de bu konuda iyi bir cihaz. Eğer bunlar sizin için problem değilse veya Samsung kullanmak istemiyorsunuz, Xiaomi 13 alınabilir bir cihaz. Burada dikkat etmeniz gereken tek konu MIUI'yi seviyor muyum? Yani şimdi öyle MIUI hakkında öyle çok atıp tutmaya gerek var mı bilmiyorum. Ama şunu söylemek lazım. İki tarafta seçimlik şansımız var. Bir tarafta Samsung, bir tarafta Xiaomi. Yakın muadil cihazlar. O zaman ben orada Samsung'u tercih ederim. S23 Plus tercih ederim. Ha siz buraya Xiaomi 13 Pro'yu koyarsınız. O bambaşka bir dünya. Xiaomi 13 Pro denildiğinde bazı şeyler değişir. Çünkü orada 1 inçlik bir kamera sensörü var ve benim baktığım ilk şey kamera. Öyle bir detay var. Şimdi bunları söyledikten sonra son aralık 30.000 TL üstü. Arkadaşlar benim 30.000 TL üstü alacağım tek cihaz var. S23 Ultra'nın 512 GB'ı. Ne 256 GB'ını alırım ne de 1 TB'ını alırım. Çünkü S23 Ultra'nın 512 GB'ını siz 40.000-41.000 TL'ye bulabiliyorsunuz. Bir defa o fiyatlarında Xiaomi 13 Pro vardı, artık yok. Huawei P60 Pro'nun 8 Plus Gen 1'i benim için problem. Yani o kadar para veriyorsak problem. Daha büyük problem o cihazda Google yok. iPhone 14 Pro Max almaya kalkıştığınızda bana yüksek depolama lazım ve ben hani 30.000 TL'nin üzerine çıkıyorsam kesinlikle ama kesinlikle 512 GB depolama alırım. O zaman da siz iPhone 14 Pro'nun veya Pro Max'in 512 GB depolamasını almaya kalkıştığınızda 55.000 TL'lik bir yani anormal bir fiyat çıkıyor karşınıza. Bakın iki tane muadil cihaz. Birisi 40.000 41.000 TL satılıyor. S23 Ultra'nın 512'si. Diğer muadili iPhone 14 Pro Max 512 GB 55.000 TL satılıyor. Aradaki 15.000 TL'yi vermenin hiçbir anlamı yok. Bakın ben size daha beter bir şey söyleyeyim. 20.000 TL'ye pozitif teknolojiden öğrenci indirimiyle 256 GB M2 11 inç iPad Pro alıyorsunuz. Şaka gibi ama gerçek. Apple'ın en iyi tabletlerinden birine en iyi ikinci tableti. Hani birincisi 12.9 M2 ise en iyi ikinci tableti 11 inç M2. Onu alıyorsunuz 5.000 TL fark vererek. Bir de Android piyasasının en iyi telefonunu alıyorsunuz. Ve bu Android piyasasının en iyi telefonu iPhone 14 Pro Max'in direkt rakibi. Ve hatta şunu söyleyeyim, bence S23 Ultra iPhone 14 Pro Max'ten daha iyi bir cihaz. Aradaki fiyat farkı bu kadar anlamsız bana göre. Ama siz yani Apple ekosistemine çok göbekten pahalısınızdır. Orada hiçbir şey diyemem. Ama benim 30.000 TL üstünde alacağım tek bir tane cihaz var. S23 Ultra'nın 512 GB'ı. Zaten iPhone 14 ve Plus'ın S23 Ultra karşısında herhangi bir şansı yok. Herhangi bir şansı yok. Yani hiçbir kırıntı şansı yok. 14 Pro ile 14 Pro Max'in fiyatlar acayip pahalı. Ben olsaydım o kadar fiyat farkını vermezdim. Şimdi videonun sonuna geldik. Bayağı kişisel bir video oldu ama zaten telefon listelerine fiyat yaptık. Hangisi neden bu fiyata alınır söyledim. Marka da yaptım. Orada da biraz daha objektif olmaya çalıştım. Ama bu videoda kişisel yorumlar daha baskın oldu. Zaten adı üstünde ben olsaydım ne alırdım? Benim telefon satın alım tercihlerim bu şekilde olurdu. Peki şöyle bir soru ve çok önemli bir soru. Sen 15.000 TL'nin üzerinde bir telefon alır mıydın? Arkadaşlar çok açık ve net bir şey söyleyeyim. Ben 15.000 TL'nin üzerinde herhangi bir telefon almam. Çünkü ben 10.000 ile 15.000 TL arasında gerçekten çok iyi cihazlar olduğunu düşünüyorum. Herkese yetecek cihazlar olduğunu düşünüyorum. Bunun üzerinde bir telefon alıyorsanız ya çok paranız olması gerekiyor ya da bu işin bir anlamı olması gerekiyor. Mesela ben S23 Ultra'yı almıyorum. Borç harç alır mıyım? Evet alırım yani. 40.000 TL çok büyük bir rakam. Gerçekten çok büyük bir rakam. Ama giderim kredi çekerim gene alırım. Peki ben niye almadım? Bu kadar para veriyorsak bir amacı olması gerekiyor. Ya çok zengin olmamız gerekiyor ya da bir amacı olması gerekiyor. Benim kendime biçtiğim amaç kamera. YouTube'a video çekiyorum. Ben S23 Ultra
almak yerine kamera almayı tercih ettim. Bir tane beklediğim bir kamera var, Fujifilm X-S20. Gerçekten de güzel bir fiyata çıkacak muhtemelen. Ben telefon yerine onu alacağım. Çünkü S23 Ultra'yı aldım mesela. Yani evet daha iyi ekranı var. Evet daha iyi işlemcisi var. Evet daha iyi kamerası var. Ama en nihayetinde telefon. En nihayetinde telefon. Ve oturup düşündüğümde TikTok videosu çekiyorsunuzdur. YouTube Shorts videosu çekiyorsunuzdur. Orada belki kamera almaktan daha mantıklı olabilir S23 Ultra. Çünkü mobil bir cihaz. Üzerinden editlersin, çekersin, her şeyi yaparsın. Ama mesela ben yatay video çekiyorum. Orada kamerayı tercih ettim. Mesela sizin belli bir bütçeniz vardır. Bir tane telefon, bir tane bilgisayar alacaksınızdır. Orada telefondan daha mantıklı geliyor bilgisayar. Evet, telefonlar çok önemli ama şunu söylemek lazım. 10.000 ile 15.000 TL arasında gayet iyi cihazlar var. Gayet herkes memnun edecek. Gayet güzel cihazlar var. Yani o yüzden böyle kalkıp da bir amacınız yoksa, bir para kazanmıyorsanız 40.000 TL telefon almak, paranız varsa ne ala. Amacınız varsa ne ala. Para kazanacaksanız ne ala. Ama bunun dışında bana çok mantıklı gelmiyor. O yüzden ben olsaydım hangisini alırdım sorusunun cevabını vereyim. Ben öyle çok 15.000 TL'nin üzerine çıkmazdım. Zaten çıkmayacağım için dediğim gibi o bütçeyi ben kamera almak için kullanacağım. Tabi onu da alıp alamayacağım meçhul. Videonun sonuna geldik. Ben olsaydım hangi telefon alırdım sorusuna cevap verebildiğimi düşünüyorum. Siz de oturacaksınız arkadaşlar. Mesela bir telefon istiyorsunuz. Bir tane kağıda ben ne istiyorum, hayatımda ne kullanıyorum. Yani bir özelliği böyle yana yakıla kullanmıyorsanız o olsun, o olsun, o olsun demeye gerek yok. Çok para vermiyorsanız her şeyi mükemmel yapan bir cihazı alamayacaksınız. İki tane örnek. S21F ve Poco F5. S21F'nin işlemci o kadar verimli değil. Pil iyi değil ama o fiyat bandında en iddialı kamerayı sunuyor. S22 ile birlikte en iddialı arka kamera paketini sunuyor. Orada Poco F5 var. Kamerayı bir kenara atın. O fiyat bandında 15.000 TL için konuşuyorum. En güçlü işlemciyi sunuyor. Siz ne istiyorsunuz? Mesele o. Oturacaksınız, bir kağıda yazacaksınız. Ben kamera istiyorum. Ben işlemci istiyorum. Ne kadar önemli? Ne kadar önemli? Hangisinden vazgeçebilirim? Benim bütçem ne kadar? Buna göre bir tercih yapmanız gerekiyor. Bunun dışında benim söyleyecek bir şeyim yok. Videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda, canlı yayınlarda ve shortslarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.